Karga sesi size de geliyor mu bilmiyorum. Tam kayda başlayacağım. Karga vakvaklamaya başladı. Vak 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 vak. Pişt. Duydum ki misafiriniz gelecekmiş ve bu misafiriniz ağır misafirmiş. Ağır misafiri de çikolata ve şekerle ağırlamak olmaz. Oğlum biraz kolonya dök. Bolluk oğlum nasıl babanın malı. Neyse ne yapalım? Baklava yapalım efendim. Ev baklavası yapalım. Cevizlisinden yapalım. Tereyağı da olsun içinde. Bizim için 50 katlı cevizli ev baklavasını Elif Hanım anlatacak. Buyurun önce malzemeleri dinleyelim. Ama malzemelere ekleme yapacağız sonra da. Bugün baklava yoğuracağım. 5 su bardağı unumuz var. Su bardağı olarak şunu kullandım. Tuz kullanacağız, bir fiske. Margarin ya da tereyağı 75 gram. Hamur kabartma tozumuz. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 çay bardağı süt. 1 su bardağı yoğurt. 1 çorba kaşığı sirke. 2 de yumurtamız var. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Kanalın daha çabuk büyümesi için yorumlarınıza ve beğenilerinize de ihtiyacımız var. Lütfen eksik etmeyin. Çünkü siz beğendikçe YouTube bu videoları başkalarına da önerecek. Böylece daha çok izleyiciye kavuşacağız. Tüm malzemelerimi kattım. Biraz un kattım. Bunu 5 bardak un ayarlamıştım. Kontrollü bir şekilde bu unları da katacağım. Bakalım, ona göre yoğurmaya devam edeceğiz. Bu saydığı bütün malzemeleri bir kapta birleştirdi. Onları yoğurmaya başladı. 5 bardak un yetmedi. Biraz daha eklemesi gerekecek. Aramızda kalsın 7 bardağa geçecek biraz. Biraz şey yapmam lazım. Onu daha kullanmam lazım. Yani 1 su bardağına yakın. Tekrar un kullanacağım çünkü hamur bayağı cıvık oldu. Zaten hamur işlerinde tam ölçü vermek mümkün değil. Çünkü hamurun kıvamı önemli ve bu kıvamı yakalamak için de un göz kararı da eklenebiliyor. Yani 5 bardak diye başladığınız bir hamur 7 bardakta anca toparlayabiliyor. Bu benim başıma da gelmişti. Bundan bahsetmek istemiyorum. Hamura 7 bardak un kattım. Hala daha biraz cıvıklığı var. Biraz yoğuracağım. Tekrar ona göre. Sıvı fazla geldi galiba. Siz gene de belki unla da alakalıdır. Ona göre ayarlarsınız. Hamur cıvık olmamalı ama çok da sert olmamalı. Baklava hamuru açarken dikkat etmemiz gereken kıvamı Elif Hanım gösterecek. Şimdi hamur yumuşak bir hamur olacak zaten. Çok az bir un da ayırmıştım zaten. Onu da masaya alacağım. Yoğururken kullanacağım. Bence hamurun kıvamı iyi. Çok sert olmaması lazım zaten. Hamuru bu şekilde masanın üstüne, unladığım masanın üstüne aldım. Hamuru için ben 7 bardak, bir de 1 avuç fazla un kullanmış oldum. Hamurumuz bu. Ben böyle üstüne örttüm. Dinlendireceğim. Hamurumuz hazır. Kocaman bir top şeklinde ve bu biraz dinlenerek kabaracak. Daha da büyüyecek. Sonra bunları yavaş yavaş böleceğiz. Önce 8 parçaya, sonra her parçayı da ayrı ayrı ceviz kadar böleceğiz. 50 tane yakın bir hamur çıkıyor. Bunu buzdolabında 3 saat falan bekletin. 50 taneye yakın hamur çıkmış efendim. Bunu streç filmle kapattı bir tepsinin içinde ve buzdolabında 3 saat kadar dinlendirecek. Ondan sonra hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Kavunluymuş bu. Kavunlu şeker. Neyse. Hamurları pasta tabağı boyutunda açıyoruz. Üst üste koyuyoruz. 10'ar tane açıp sonrasında hepsini açacağız. Elif Hanım ilk önce ceviz şeklindeki hamurları teker teker pasta tabağı şekline gelecek kadar açtı. Onları bir kenarda tutuyor. Aralarında nişasta ve un var. Onu da anlatacak birazdan. Pasta tabağı büyüklüğünde açtığı hamurları ise 10'ar 15'erli şekilde merdane ile bir kere de açacak efendim. İncecik yapması gerekiyor çünkü. Tüm hamurları tek tek açmak yerine 10'arlı 15'erli açarak hem zamandan hem emekten ne denir ki burada? İşte ondan. Şimdi bunların arasına mutlaka açtıktan sonra da nişasta serpiyorsunuz. Ben bir su bardağı nişastaya yarım çay bardağı da un ilave ettiğimi düşünün. Çünkü sadece şeyden yapmıyorum, ben nişastadan yapmıyorum. İlk açılımları nişastadan yaptım ama bunları hani aralarına serpmek için de
nişasta ve un karışımı kullanıyorum. Unu çok az kullanın zaten. Bu şekilde daha rahat açarsınız. Gerçekten çok da güzel açılıyor. Nişastanın yoğunluğu olmaz en azından. İncelikleri böyle çok ince oluyor. Üst üste açsanız bile. Ben oklava kullanamıyorum. O konuda yeteneğim yok. Merdane ile böyle incecik oluyor. Benim bu anneden tepsi, yani kalma tepsinin evadında yapacağım. Şu kenarlarından keseceğim, o şekilde yerleştireceğim. Şöyle tepsimize göre kesiyoruz, koyuyoruz. Bu kalan parçaları da zaten doğrayıp üstüne dizeceğim. Ben cevizli yapacağım. Cevizlerimi de iyice böyle ufattım. Hamur açmaya devam ediyorum. Hamur gerçekten çok basit oluyor çünkü baklavayı böyle tek tek oklavayla açamıyorum. Bu hem pratik hem çok kolay hem de çok lezzetli oluyor. İnşallah tadı da güzel olur. Evet, topluca açtığı hamurları tepsiye sırayla yerleştiriyor. Yufka oldu artık bunlar. Bu yufkaların 15-16 tane koyduktan sonra tepsiye üstlerine ceviz serpiyor. Sonra tekrar 15 tane, 16 tane daha yufka koyuyor. Sonra bir kat daha ceviz. En sonunda ise kalan yufkalar. Hamuru açarken alt üst yapın. Yani bir kısmını açın birazcık. Sonra tekrar çevirin çünkü alttakiler tam açılmıyor. Çevire çevire. Bir iki tur açtıktan sonra çevire çevire yapın ki alttakiler de eşit bir miktarda açılsın. Hamurları açtık, yufka haline getirdik, tepsiye koyduk. Araya da cevizleri serpiştirdik. Her şey hazır. Değil tabii ki. Birkaç aşamamız daha var. Şimdi mesela baklavamızın şeklini vereceğiz efendim. Meşhur baklava dilimi yapacağız. Kese kese. Ama bunun da değişik bir stili var Elif Hanım'da. Şimdi onu izliyoruz. Baklavamızı açtık. Bitti. Şimdi kesime geçiyoruz. İlk önce şöyle dörde bölüyoruz. Sonra şöyle bölüyoruz. Sonra şuradan şöyle. Sonra şuradan. Şurası biraz yamuk oldu ama kamerayı tutarken zor oluyor. Sonra şöyle kesiyoruz. Aynı şekilde şuradan da devam ediyoruz. Şimdi onu da göstereceğim. Sonra şöyle şu ortadaki kestiğimiz yerden şu şekilde yapıyoruz. Baklava dilimleri çiçek gibi olacak. Fırını ısıttım. Fırın şu an açık. Fırında kısık ateşte pişirin. Yavaş yavaş 1,5 saat, 1 saat 40 dakika kadar pişmesine özen gösterin. Şöyle devam ediyoruz. Siz daha iyi kesersiniz eminim. Ben sadece şeklini göstermek için yapıyorum. Böyle çok güzel oluyor. Siz tabii kare kare de kesebilirsiniz. Ama ben sadece bir fikir olsun. Böyle hoşuma gidiyor. Ben böyle kesiyorum. Bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. Tekrar şu ortadan alıyorsunuz. Şöyle. Biraz yamuk oldu gene. Evet. Şöyle kesiyorsunuz. Dilimler biraz büyük olacak. Dediğim gibi siz isterseniz karede kesebilirsiniz. Ben şerbetini yarın dökeceğim. Şerbeti içinde 5 su bardağı suya ben 4,5 bardak şeker koyacağım ama siz 5 bardak şeker koyabilirsiniz. Kaynatın. 20 dakika boyunca iyice şerbeti kaynasın. Sonrasında altını kısın. Limonunu sıkın. Çeyrek limon sıkın. Sonrasında altını kısın. 15 dakika daha kaynadıktan sonra ocaktan alın. Ilıdıktan sonra da baklavanıza dökebilirsiniz. Galiba nasıl şekil verdiğini ben anladım. Şimdi sırada yağ hazırlayacağız. Bu tepsinin üstüne yağ dökeceğiz. Bu yağ biraz karışık bir yağ olacak. Hem tereyağı var, hem margarin var, hem sıvı yağ var. Ölçülerini Elif Hanım anlatıyor.
Evet, yağımız da bu. 100 gram tereyağı, işte 75-100 gram da margarin. Bunu ısıtacağım. Tabii yani eriyecek. Çok kızdırmayacağım, ısınacak. Sonra bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Biraz daha da özdeşleşince alacağım. Şimdi tereyağımızı, margarinimizi eritirken üzerinde oluşan köpükleri toparlayacağız. Atacağız o köpükleri. Çünkü eğer bu köpükler baklavaya şey olursa baklavanın üstü yanıyor. Hoş görüntü olmuyor. Şöyle yüzeyden topluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle köpüğünden arındırdık ve yağımızı da döküyoruz. Tepsideki baklavaya şeklini verdik, üstüne yağını döktük. Sonrasında fırına girdi. Önceden 150 derece ısıtılmış fırında 1 saat 45 dakika yavaş yavaş pişiriyoruz. Bu süre 2 saati de bulabilir. Amacımız baklavanın içinin de iyice pişmesi. Baklavanın üstü iyice kızarana kadar pişmesinde fayda var. Evet, baklavam hazır pişti. Fırından çıtır çıtır yeni çıktı. Kat kat ayrıldı. Soğumasını bekleyip şerbetini de yapıp üzerine ılık şerbetini dökeceğim. Normalde birebir ölçülerde yapılıyor ama ben birebir ölçüde yapmadım. Şekerli çok sevmiyoruz. 4 su bardağı şekere 200 ml bardak kullandım. 5 su bardağı su kullandım. Kaynattım ve şu an itibariyle limonu sıkıyorum. Bu kadar yeterli. Kısıyorum altını ve 15 dakika daha kısık ateşte kaynamasını bekleyip kapatacağım. 5 bardak su, 4 bardak şeker, 20 dakika kaynıyor. Sonra çeyrek limonu sıkıyoruz ve altını kısıyoruz. 15 dakikada öyle kaynıyor. Bu arada baklava soğuyor. Evet, şerbetimizi de döktük. Şimdi şerbeti bir güzel çekmesini bekliyoruz. Herkese afiyet olsun. Şerbet de döküldü. Şimdi şerbetin çekmesini bekleyeceğiz dedi Elif Hanım. Ay, yutkunuyorum ben şimdiden. Olsa da yesek değil mi? Baklavamız 50 kat yufkadan yapıldı. 2 kat cevizimiz var. Tereyağlı ve çıtır çıtır. Görüntü biraz kısa olmuş ama bu çıtır çıtırın sesini size dinleteyim. Evet, baklavamız şöyle. Şimdi biraz da baklavanın içini gösterelim efendim size. Baklavamız bu şekilde. Şöyle. Zaten kat kat görüyorsunuz. Evet, muhteşem bir ev baklavası var artık. Elimizde ağır misafirlerimizi bununla çok rahat ağırlayabiliriz. Olmadı tartıyla ağırlayın, baskül kullanın, bir şey yapın yani. Ağır misafir. İşin kötü esprilerini geçelim. Elinize kolunuza sağlık Elif Hanım. Elleriniz dert görmesin. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Apartmandan bir ses gelince benim konsantrasyonum bozuluyor. Ne diyeceğimi unutuyorum ya. Ne diyeceğimi unutuyorum. Derken unutuyorum ya. Şurada karga sesi. Kalk 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 kalk. Baklava da yiyemedik. Bitti.